Herkese Flom'dan selamlar, sevgiler. Şu anda Flom köyüne, Viking köyüne kuş bakışı bakmak için çok yüksek bir yere çıktık. Buranın ismi Aurlandsfjeld. Aşağıda gördüğünüzde yine aynı bölgenin fiyordu. Birazdan manzaralar eşliğinde, drone manzaraları eşliğinde göreceksiniz tüm fiyordu. Binlerce yıl önce Viking gemileri balıkçılık için burada seyahat ediyorlardı. Size bu videoda hem Flom'u gezdireceğiz, hem çevresindeki Viking köylerini gezdireceğiz, hem de müthiş doğa eşliğinde yolculuk yapacaksınız. Öncesinde sizinle biraz fiyort turu yapalım. Turistlerin akın akın geldiği Flom köyündeyiz şu an. Aracımızı park ettik. Gezmeye başladık. İşte geldik. Flom'dayız. Herkesin hayalini kurduğu o meşhur Norveç'in büyüleyici tren yolculuğu burası için yapılıyor. Her yıl on binlerce turistin geldiği, sadece yüzlerce kişinin yaşadığı küçük bir köy burası aslında ve eskiden Viking tarihinde en çok kullanılan fiyortlardan biriydi burası. O yüzden her yerde Vikinglerin izlerini görebileceğiz. Hadi gezimize başlayalım. Hadi. Trene indiğiniz zaman hemen burada zaten haritalar var. Yürüyüş yollarını falan işaretlemişler, gezi yollarını işaretlemişler. Turistler için bilgiler var. Nereler geziliyor haritasını görüyorsunuz Flom'un. Aynı zamanda buradan fiyortlar için turlar yapılıyor. Bot turları var. Zaten Norveç'in en dar, en güzel fiyortlarından birisi Aurlandsfjord'dan. Şurada görüyorsunuz. Orayı gezdiriyorlar. Turlar hakkında bilgileri zaten informasyon bölümünden alabilirsiniz. Arkadaşlar hemen zaten içeriye girdiğinizde az önceki kırmızı binadan burada bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda tren ve otobüs için biletleri buradan alacaksınız. Safari turları, bot turları, işte günlük otobüs turları, onlarla ilgili bütün bilgileri buradan alabilirsiniz. Flom'un içindeki magnetler 79'du. Burada marketin içindekiler benzer magnetler 59. Daha uyguna alabilirsiniz marketin içinden istiyorsanız. Norveç'in birçok yerinden bakın fiyort turları yapılan gemilerle, feribotlarla geliniyor. Her tarafımız dağlarla çevrili şu an. Bir sürü restoran, oturacak yer, hediyelik eşya alacağınız yerler falan da var. Tren istasyonunun karşısında. Şöyle ilerliyoruz şimdi.
karşıda hemen Viking temalı pub var. Bire evi diye de geçiyor ismi. İçeride neler var bir bakacağım. Şu an açık değil büyük ihtimalle. Egir Pub. Şu an tam açık değil ama bu şekilde içerisi. Akşam eminim ki kalabalık olacaktır. Böyle bir yer. Şu orta alanda arkadaşlar bir sürü yeme yerleri falan var. Lokal yemekleri falan da tadabilirsiniz. Fast foodlar falan da var. İşte yani aşağı yukarı turistik bir yere göre fiyatlar çok da aşırı pahalı değil. Döner kebap var bak. Nereli acaba? Soralım mı nereli? Arkadaşlar dönercide çalışanlar birisi Bulgaristan'dan gelme çıktı, birisi Çekmiş. Yani döner kebap gördüğünüzü Türk zannetmeyin. Evet. Şimdi şurada bir trenden yapılmış restoran var. Oraya gördü bizim çocuklar. Annem çiçeklerden gözünü alamıyor. Bir yandan böyle dolaşa gidiyoruz. Museum Sveiner yazıyor. İçerisi giriş ücretsiz, belki bilmeyebilirsiniz. Hemen binanın arkasına doğru tren müzesi var. Tren yolu müzesi mi diyeyim artık, hani nasıl çevireyim size Türkçe. Zaten bu Flam treni sembolik olarak burada duruyor. İlk başta hediyelik eşyacı gibi durabilir. Burası içeriye doğru ilerlediğinizde müze aslında. Müzeyle bağlantılı. İçeriği göstereyim size hemen. Şimdi bir hediyelik eşyacı var. İnsanları çekmeyeceğim diye çok zorluk çekiyorum şu an. Hemen böyle müze başlıyor direkt. Güzel giriş burası. Eski resimler falan var. Ve dolaşıyoruz çocuklarla beraber. Müsaadesi. Burada tarihi Flam'ın tren garının tarihi anlatılıyor. Nasıl oluştuğu vesaire. Şöyle. 1920. 1920'lerin sonlarında inşa edilmiş. Şöyle. Şöyle içeri size. Böyle içerisi. Hani müzeleri seviyorsanız böyle içeri girip gezebilirsiniz. Ücretsiz buranın girişi. Tren çeşitleri var burada. Gittiği rotaları falan gösteriyor. Çeşitli tren maketleri var. Arkadaşlar şurada bir mini sembolik tren var. O da 12 kilometre alanı 45 dakikada gezdiriyor turistlere. Fakat biraz tuzlu diyebilirim. Çünkü kişi başı 200 kron, çocuklar 150 kron. Ailecek alırsanız bilet iki çocuk anne baba 550 krona gezdiriyor. Çarpı 3 mi diyeyim 4 mi diyeyim siz artık TL'ye çevirdiğinizde bilmiyorum şu anki kur ne kadar. Yani biraz tuzlu olabilir. Yani çok yürüyerek de gezebilirsiniz. Çok aman bir şey yok ama bir anı kalsın diyorsanız yine de bilirsiniz. Opsiyonel diyeyim ben size durum. Motorculara bak. Motorcular da bizim gideceğimiz yere çıkıyor herhalde. Olabilir. Tepeye mi? Fjord Hotel varmış burada. Buralar böyle masal gibi bak. İsviçre'de de böyle yollar. Ama işte iki araba denk geldi mi sıkıntı burada. İki araba nasıl geçecek ki bu yolda? Çok dar değil mi? Biri bir yerlerde bekleyecek. Sırayla. Böyle plasları var ya bak orada. Oralarda bekliyorsun.
2 kişi geçti. Geçerken gel diyor sana. Sana mı dedi? Evet. Vallahi Evet. Ben diyorum. ben çıkıştayım ya. Sağlam abi. 7,5 kilometre. Flom ve çevresini keşfe devam ediyoruz arkadaşlar. Flom'a gelmeden önce burada bir küçük köy diyeyim ben size, Viking köyü. Yerleşim, ilk yerleşim milattan önce 300'lü yıllara falan dayanıyor. İsmi de Urtenes. Burada saat 11 ile 4 arasında isterseniz rehberli tur yapılabiliyormuş. Size çok ilginç bir şey göstereceğim. Burası artık müze olarak kullanılıyor ve girişte kişi başı 50 kron ödemeniz gerekiyor. Burada Norveç içinde kullandığımız bir PayPal gibi işte para gönderme programı var, aplikasyonu Vipps. Onunla da ödeyebilirsiniz, PayPal'la da ödeyebilirsiniz ya da buraya
50 kron atabilirsiniz ya da 5 euro atabilirsiniz şeklinde kutu bırakmışlar. Herhangi bir görevli yok. Norveç'in ikonik güvenlik, birbirine güven seviyesi gördüğünüz gibi. Turistler için de böyle bir yer yapmışlar. Herhangi bir girişte kimse yok. Şimdi ödememizi yaptık. İçeriye keşfe çıkıyorum. Yavaş yavaş sizi buraları gezdireceğim. Genelde bu tarz yapılarda yani müze gibi evlerde kontrol görevlisi olmuyor. Bu benim hala çok ilgincime gidiyor. Çok nadir böyle çok yoğun turistik yerlerde olabilir. Ama bazı yerlerde yok. Şu an gördüğünüz evler 27 hane varmış burada. Gezilebiliyor mu içleri bilmiyorum. Kontrol edeceğim. Buradan da manzara çok güzel. Fiyordu komple görebiliyorsunuz. Bugün şansımıza hava biraz açık. Normalde bir iki gündür parçalı bulutlu olduğu için çok kapalı. Ve gün içerisinde yağmur da yağıyor. Güneş de açıyor. Hiç belli olmuyor yani. O yüzden size tavsiyem bu bölgelere geldiğinizde mutlaka yağmurluğunuzu, işte şemsiyenizi ve su geçirmeyecek bir şeyleri, ayakkabıdır, kıyafettir, yedekli gelmeniz tavsiyedir. Her an çok sıcak da olabiliyor, çok soğuk da olabiliyor. Bugün 19 derece hava. Şu an bayağı bir ısıtıyor güneş. Ama Norveç'in iklimine hiç belli olmuyor. Dağlarda kartopu oynayabilirsiniz Temmuz ayında. Sular zaten buz gibi. Her an yağmur da yağabilir. Birden fazla mevsim görebiliyorsunuz. Böyle bir küçük kasaba burası. Biz şimdi Flam, turistler genelde Flam diye biliyor burasını. O yüzden Flam diye söylüyorum. Aslında ismi Flom. Norveç'teki üzerindeki A harfinin üstünde yuvarlak harfi O olarak okunuyor. Onu da belirteyim. Genelde Flom'a gelen gezginler Flom'un çok kısa bir parçasını geziyorlar. Trenle geldikleri için büyük ihtimalle bazı yerleri atlayabiliyorlar. O yüzden bu videoda elimden geldiğince bu çevreyi gezip sizlere daha yeni yerler tanıtmayı hedefliyorum. İnşallah güzel de bir tur olur. Yani evler güzel korunmuş. Fakat içlerini galiba gezemiyoruz. Bakayım, açılmıyor. Şöyle içeriden göstereyim size neler var. Böyle güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz buradan. Böyle Viking dönemlerini merak edenler, sevenler buralara gelip güzel kareler yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada bir dinlenme alanı var içeride. Bir tanesi açıktı mesela. Kazan burada büyük ihtimalle ekmek falan yapıyorlardı. Şöyle göstereyim. Şurayı da göstereyim size. Geniş içerisi. Şöyle. Şunlar eski waffle gibi şeylerde hamurdan böyle ekmek yapıyorlardı. Eskiden Viking zamanında lefser deniyor buna, aslında waffle değil de böyle şekilli desenli bir çeşit ekmek yapıyorlar, ince yufka gibi. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Harika. Çok eski içerisi. Yapım yılı yazılmış 1839. Bu tarz evlerin içerisinde her yerde şömine var. Gördüğünüz gibi. Karşıda bu arada resepsiyon var, bilgi alabileceğiniz. İçeride kadın yardımcı oluyor. İsterseniz rehberli turda satın alabiliyorsunuz. Biletiniz var mı diye sordu. Var dedik. Burada kişinin beyanı esas alınıyor. Eğer var diyorsanız vardır yani. Sizin onları aldatabileceğinizi düşünen bir toplum yapısına sahip değil Norveç toplumu. Bu yönünü çok seviyorum. Burada kişinin beyanı neyse ona inanıyorlar. O yüzden de Norveçlileri kandırmaya kalkmayın. Kandırdığınız zaman da geri dönüşü toplumsal olarak
Yani gelen kişi adına kötü oluyor. Bütün bir ülkeyi lekelemiş oluyorsunuz. Sadece kendi yaptıklarınız kendinizi temsil etmiyor, kendi ülkenizi de temsil ediyor. O yüzden insanlar burada güven toplumuna çok önem veriyorlar. Ve onu sarsılmasını da istemiyorlar. Buradan sosyal mesajımızı da verdiysek yola devam edebiliriz. İlk defa Norveç'te bir çoban gördüm yalnız. Çağırıyor da geliyor mu acaba? Ne diyor? Sakala gidiyor bak oradan gördün mü? Ata, gelecek mi onu? Beklemek istedim giderim bak. Annem dayanamadı indi. Keçilere bakacağım diye. Keçiler anneme doğru geliyor şu an. Anne keçileri kaçır. Ay çok tatlılar ya. Ay yerdeler ya. Norveççe konuş anne, keçiler Türkçe bilmiyor. Pompon diyorlar. Gidecek mi? Annem açtı bütün yolu. Çobanlar şaşkın. Ay çok iyi ya. Arkadaşlar sizi çok müthiş bir yere getirdim şu anda. Önce şu sesi dinleyin. Çok ikonik bir köye getirdim. Bu köyün ismi Undredal. Eski Norveççe'de hayranlık, mucize uyandıran anlamına gelen, yeni Norveççe'de alt vadi anlamına gelen bir köy burası. Hayranlık Vadisi bence tam uyarlanmış bir isim olmalı burası için. Gerçekten her yer hayranlık uyandırıyor şu manzaranın güzelliğine. Keçileriyle meşhur. Keçi sütünden ürünler yapılıyor burada. Hem vadinin dört bir yanından akan şelaleleri, hem şelaleleriyle meşhur, hem keçileriyle meşhur, hem de Norveç'in en küçük kilisesi bu köydeymiş. Ama keçiler beni çok etkiledi, çok tatlılar ya. Ata, hadi başlayalım gezmeye. Eğer Flåma yolunuz düşerse çok uzak değil, bir 18 kilometre falan sürdük galiba oradan. Çok uzun sürmüyor zaten. Aracınız varsa daha kolay geleceksiniz ama buraya gelen zaten turlar, otobüsler falan da var. Şuradan başlayacağız gezmeye. Burada tadım da yaptırıyorlar ve keçi sütünden ürünler alabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bakacağız birazdan. Arkadaşlar eğer benim gibi buz gibi suya düşmekten korkmuyorsanız bence buraya gelmişken bu fiyortların tadını çıkartmak istiyorsanız şöyle paddle yapmanızı tavsiye ederim. Ya da kanolar var. Onları yapmanızı tavsiye ederim. Su büyük ihtimalle çok soğuk ama bence düşmediğiniz sürece sorun yok. Burada tabii ekipler halinde götürüyorlar sizi. Geldiğinizde iletişime geçebileceğiniz yerler var yani. Arkadaşlar şu karşıda en minik kilise. Oraya doğru yürüyeceğiz şimdi. Ama burada yol bitti. Arkadan dolanacağım. Yukarıdan drone'u da kaldırdık şimdi. Mehmet çekiyor sizler için tepeden buranın manzarasını. Çok harika, böyle vadinin tam ortasında bir köy. Haydi'nin köyü gibi aynı orası da. Harikalar diyarı diye geçiyor. Aynen.
Karşıda Norveç'in en minik kilisesi. Norveç'te ahşap kilise formu, çivisiz ahşaptan kilise yapma bir Norveç mimarisi, bir İskandinav mimarisi. Her yerde bu kiliselerden, bu tarz kiliselerden çok daha büyüklerini de görebilirsiniz. Aşağıda kiraz ağaçları var. Buralar daha fazla güneş aldığı için daha fazla meyve yetişebiliyor bizim oraya göre. Bu kilisenin özelliği buranın en küçük kilisesi olması ve kapasitesi 40 kişilik. Yapımı 12. yüzyıla dayanıyor. 11. yüzyılın sonları, 12. yüzyılın başları diyeyim ben size. Böyle minik bir ahşap kilise var içeride. Geziliyor mu bakalım. İçeri giriş 120 kronmuş. Normalde kiliseler ücretsiz oluyor ama nedense bu tarz kiliseler ücretli, bilmiyorum neden ücretli. Birçok girdiğimiz kilise ücretsizdi ama bazıları böyle ücretli oluyor. Kişi başı 120 kron diyor. Şu an içeriye girmeyeceğim çünkü birçok noktaya gideceğiz biz. Çocuklar güneş eşliğinde D vitamini depoluyorlar oyun oynayarak. Direkt fiyorda açılıyor. O gördüğünüz şelale buradan aşağı akıp fiyotla birleşiyor buradan. Arkadaşlar market buldum bir tane. Marketin içerisinde böyle burada yapılan el yapımı ürünler de var. Buraya ait alabileceğiniz, deneyebileceğiniz. Burada da keçi peynirleri var. Norveç'in meşhur biliyorsunuz brun ost, yani kahverengi peyniri. Onun keçi sütüyle yapılmış olanı var. Normal beyaz peyniri de var. Fiyatları değişiyor. Şöyle bir tane bir parça mesela 82,10 diyor. Şöyle bir keçi peynirinin fiyatı 352,80. Bu da yaklaşık 500 grama yakın bir şey. Bu da Norveç'e özgü bir peynir kesme bıçağı. Mesela Norveç'e özgü demeyin, İskandinavlar kullanıyor genel olarak. Benim bardaklardan burada da var. El yapımı 599-499 fiyatları. Arkadaşlar tadımlar El Tülset diye bir yer var burada. Burada yapılıyor. 18.30'da başlıyormuş. Akşam başlıyor. Birkaç keçi peyniri ve keçiye bilinen suçlar falan tattırıyorlar. Akşam kalabalık olabilir. Rezervasyon yaptırmanızı öneririm. Çok turistik bir dönemde geliyorsanız. Bir de restoranın içinde. Şimdi buranın el yapımı dondurmasından aldık, tadacağız. Bir de bunu artık evde tadarız. Buranın beyaz peynirini, keçi peynirinden aldık. Bakabilir miyim? Sen kendine ayrı aldın. Hayır, bakamazsın. Uyanık. Bakalım tadı nasılmış. Bakabilir Aa, miyim biraz senin sert. dondurmana? Bakayım. Bakayım. Az. Güzel. Güzel mi Ata? Güzel kızım tadı. Bak bakalım bak. Bu arada bir yandan Çok çekimler güzel. yapmaya devam ediyoruz. Buradan da yola devam edeceğiz birazdan. Bir dondurma molası. Nasıl bir tüneldir ya? Anne, Ay ödüm patlıyor. Zannederken de şey yaptım. Korku Tüneli'ne hoş geldiniz. Arkadaşlar Flom treninin geldiği Mirdal bölgesindeyiz şu an. Burada Sjosfossen adında bir şelale var. Şu karşıda bakın tünellerden geçiyor tren. Çıktığı noktada bizi bir sürpriz bekliyor, yakalayabilirsek eğer. Arkadaşlar bildiğiniz çan gibi ıslandık. Şimdi güneş açtı. Her tarafımız sırılsıklam oldu. Flom trenine özel bir gösteri vardı. Onu izlemeye geldik aslında. Yeah! Keselim topumuzu, üstüne gelmeyin.